İnsanların seni sevmesini sağlamak için daha güzel, daha zengin, daha başarılı ya da daha konuşkan olman gerektiğini mi düşünüyorsun? Peki ya sana şunu söylesem? İnsanları kendine çekmenin en güçlü yolu, onların seni sevmesini istemeyi bırakmaktır. Çünkü gerçekten karşı konulmaz insanlar, herkesi etkilemeye çalışan insanlar değildir. Onlar kendi hayatından memnun olan, kendine güvenen, sınırlarını bilen ve başkalarının onayına ihtiyaç duymadan hareket edebilen insanlardır. Bir ortama girdiklerinde dikkat çekmek için uğraşmazlar. Sürekli konuşmazlar. Kendilerini kanıtlamaya çalışmazlar. Ama yine de insanlar onların yanında olmak ister. Peki neden? Çünkü insan zihni, kendisine güvenen, sakin ve ne istediğini bilen insanlara doğal olarak çekilir. Bugün sana insanların seni daha fazla sevmesi için yapay davranışlar öğretmeyeceğiz. Tam tersine seni daha güçlü ve daha çekici yapan şeylerin aslında karakterinin içinde olduğunu göreceğiz. Bu videoda karşı konulmaz olmanın 7 temel yolunu ele alacağız. Önce insanların seni nasıl algıladığını ve neden sürekli kendini kanıtlamaya çalışmanın seni daha az çekici hale getirdiğini konuşacağız. Daha sonra özgüvenin, sakinliğin, dinleme becerinin ve kendi hayatına sahip çıkmanın neden insanları sana yaklaştırdığını göreceğiz. Ayrıca herkese kendini beğendirmeye çalışmanın neden tam tersine işe yaradığını ve neden bazen daha az konuşmanın seni daha etkileyici hale getirdiğini inceleyeceğiz. İlerleyen bölümlerde ise kendi hayatı olan, sınırlarını bilen ve başkalarının ilgisine bağımlı olmayan bir insan olmanın gücünü keşfedeceğiz. Ve sana çok önemli bir soru soracağız. Bir insan seni neden gerçekten hatırlasın? Ses tonun yüzünden mi? Giyimin yüzünden mi? Söylediğin sözler yüzünden mi? Yoksa yanında hissettiği duygu yüzünden mi? Belki de insanların seni unutamamasının sırrı, onlara kendini göstermeye çalışmak değil. Onların yanında kendileri olabilecekleri bir insan haline gelmektir. Hazırsanız başlıyoruz. Karşı konulmaz olmanın ilk yolu, kendini sürekli kanıtlama ihtiyacından kurtulmaktır. Çünkü bir insan ne kadar çok kendisini kanıtlamaya çalışırsa, karşısındaki kişi onun aslında ne kadar güvensiz olduğunu o kadar kolay fark eder. Sürekli başarılarından bahsetmek, ne kadar insan tanıdığını anlatmak, ne kadar para kazandığını göstermek, herkesten daha bilgili olduğunu kanıtlamaya çalışmak, bunların hepsi kısa süreli bir etki yaratabilir. Ama gerçek çekicilik böyle oluşmaz. Gerçek özgüven sessizdir. Kendine güvenen insan, odadaki herkese kendisini ispatlamak zorunda hissetmez. Çünkü kendi değerini bilir. Marcus Aurelius'un Stoacı düşüncesinden çıkarabileceğimiz önemli derslerden biri de budur. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünden çok, senin nasıl bir insan olduğuna odaklan. Çünkü başkalarının seni nasıl gördüğünü kontrol edemezsin. Ama karakterini kontrol edebilirsin. Birisi seni beğenmediğinde kendini değiştirmek zorunda değilsin. Birisi seni küçümsediğinde hemen karşılık vermek zorunda değilsin. Birisi seni anlamadığında kendini saatlerce açıklamak zorunda değilsin. Bazen en güçlü cevap, kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymamaktır. İnsanlar bunu hisseder. Çünkü kendisine güvenen bir insanın yanında sürekli bir gerilim yoktur. O insan, beni beğenecekler mi diye düşünmez. Bu yüzden daha rahat konuşur. Daha doğal davranır. Daha az hata yapma korkusu yaşar. Ve ironik olan şudur: kendini beğendirmeye çalışmayı bıraktığında, insanlar seni daha fazla beğenmeye başlayabilir. Bir insanı gerçekten etkileyen şeylerden biri, onun yanında kendisini değerli hissetmesidir. Fakat çoğu insan bunun tam tersini yapar.
Karşısındaki konuşurken kendi cevabını düşünür. Sıra kendisine geldiğinde hemen kendi hikayesini anlatır. Konuşmayı sürekli kendisine çevirir. Birisi bir sorunundan bahsederken benim de başıma gelmişti diyerek konuyu kendisine getirir. Bunun sonucunda insanlar seninle konuşmuş olur. Ama senin tarafından gerçekten dinlenmiş hissetmez. Oysa gerçek bir dinleyici çok farklıdır. Sorular sorar. Karşısındaki kişinin sözünü kesmez. Anlatılan şeyin arkasındaki duyguyu anlamaya çalışır. Ve en önemlisi, dinlediğini hissettirir. Bu, düşündüğünden çok daha güçlüdür. Çünkü insanlar, hayatlarında kendilerini gerçekten dinleyen insanları unutmazlar. Senin ne kadar etkileyici konuştuğunu unutabilirler. Ama yanında kendilerini nasıl hissettiklerini kolay kolay unutmazlar. Bu yüzden bir dahaki konuşmanda küçük bir şey dene. Karşındaki kişi konuşurken cevabını hazırlama. Telefonuna bakma. Etrafı izleme. Sadece dinle. Ve konuşması bittiğinde hemen kendi hikayeni anlatmak yerine ona bir soru sor. Belki de o anda hiçbir etkileyici cümle kurmayacaksın. Ama karşındaki insan senin yanında kendisini değerli hissedecek. Ve bu, karşı konulmaz olmanın en güçlü biçimlerinden biridir. İnsanların sana çekilmesini istiyorsan, önce kendine ait bir hayatın olmalı. Çünkü sürekli başkalarının ilgisini bekleyen insan, farkında olmadan hayatının merkezine onları koyar. Telefonuna mesaj gelmesini beklersin. Birinin seni aramasını beklersin. Bir davet gelmesini beklersin. Birinin seni beğenmesini beklersin. Ve bütün bunlar gerçekleşmediğinde kendini değersiz hissetmeye başlarsın. İşte bu noktada çekiciliğini kaybedersin. Çünkü hayatında kendi yönün yoktur. Karşı konulmaz insanların ise bir amacı vardır. Kendi işleri vardır. Kendi uğraşları vardır. Kendi hedefleri vardır. Yalnız kaldıklarında ne yapacaklarını bilirler. Bir ilişkiye girdiklerinde bütün dünyalarını karşılarındaki kişiye teslim etmezler. Arkadaşları vardır ama arkadaşlarına bağımlı değildirler. Sevdikleri vardır ama sevgiyi hayatlarının tek amacı haline getirmezler. Çünkü hayatlarının merkezinde önce kendi değerleri vardır. Bu bencillik değildir. Bu sağlıklı bir bağımsızlıktır. Kendi hayatını kurduğunda insanların hayatına eklenmesine izin verirsin. Hayatının tamamını onların üzerine kurmazsın. Ve bu çok büyük bir farktır. Bir adam düşün. Her gün aynı şeyi yapıyor. Telefonunu kontrol ediyor. Kim mesaj attı, kim aradı? Kim sosyal medyada paylaşımını beğendi? Kim onu davet etti? Kim etmedi? Bir gün telefonunu kaybediyor. İlk birkaç saat içinde ne yapacağını bilemiyor. Çünkü telefonun değil, hayatının yönünü kaybetmiş. Başka bir insan ise telefonunu kapatıyor. Kitabını açıyor, sporuna gidiyor, işine odaklanıyor. Bir arkadaşını arıyor, kendi hedefleriyle ilgileniyor. Birinin onu aramasına ihtiyacı yok. Birinin onu onaylamasına ihtiyacı yok. İşte iki insan arasındaki temel fark budur. Birisi başkalarının ilgisini bekliyor. Diğeri kendi hayatını yaşıyor. Ve çoğu zaman insanlar kendi hayatını yaşayan kişiye daha fazla çekilir. Çünkü bağımsızlık güven verir. Karşı konulmaz insanların bir başka ortak özelliği vardır. Her şeye tepki vermezler. Birisi onları kızdırdığında hemen cevap vermezler. Birisi onları küçümsediğinde kendilerini kaybetmezler. Bir tartışma çıktığında seslerini yükseltmek zorunda hissetmezler. Çünkü duygularının kontrolünü başkasına teslim etmezler. Seneca'nın Stoacı düşüncesinde öfke ve kontrolsüz tepkiler insanın kendi gücünü zayıflatabilir.
Bunu günlük hayatında çok net görebilirsin. Birisi sana kötü bir söz söylüyor. Sen hemen cevap veriyorsun. Sonra tartışma büyüyor. Sesler yükseliyor. Birkaç dakika sonra neden başladığını bile hatırlamıyorsun. Ama sakin kalabilseydin, belki de bütün olay birkaç saniye içinde bitecekti. Sakinlik zayıflık değildir. Tam tersine, sakin kalabilmek, kendine hükmedebilmenin göstergesidir. İnsanlar yanında sürekli patlayan, her şeyi kişisel algılayan ve en küçük şeyde öfkelenen birinin yanında rahat hissedemez. Ama sakin bir insan güven verir. Çünkü ne zaman nasıl tepki vereceğini kestirebilirsin. Bu yüzden her şeye cevap verme. Her yoruma cevap verme. Her eleştiriye karşılık verme. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Bazı savaşlara hiç girmemek seni daha güçlü gösterir. Ve geldik en önemli noktalardan birine. Karşı konulmaz olmak, herkes tarafından sevilmek değildir. Tam tersine, kendini kaybetmeden sevilmeyi öğrenmektir. Sınır koymayan bir insan, zamanla herkesin istediğini yapmaya başlar. Herkese evet der. İstemediği yerlere gider. İstemediği şeyleri yapar. Kırılmamak için sürekli başkalarını memnun eder. Ama bir süre sonra içinde büyük bir yorgunluk oluşur. Çünkü insanlara iyi davranırken kendisine kötü davranmaya başlamıştır. Oysa güçlü bir insan gerektiğinde hayır diyebilir. Bu bana uygun değil diyebilir. Ben böyle düşünmüyorum diyebilir. Ve bunu öfkeyle değil, sakinlikle söyleyebilir. İşte gerçek özgüven budur. Kendini başkalarından üstün görmek değil, kendini başkalarından aşağıda görmemek, kendi değerini bilmek, birisi seni seçmediğinde yıkılmamak, birisi senden uzaklaştığında kendini değersiz ilan etmemek. Çünkü senin değerin bir başkasının sana verdiği ilgiyle artıp azalmaz. İnsanlar gelir, insanlar gider. Bazıları seni sever, bazıları sevmez. Bazıları seni anlayabilir. Bazıları yanlış anlayabilir. Ama sen kendini tanıyorsan, bütün bunların ortasında ayakta kalabilirsin. Ve belki de insanların karşı konulmaz bulduğu en önemli şey budur. Kendi merkezini kaybetmeyen bir insan. Kendine saygı duy. Sözünün arkasında dur. Kendini geliştirmeye devam et. İnsanlara değer ver ama onların onayına bağımlı olma. Konuş ama gerektiğinde sus. Sev ama kendini kaybetme. Yardım et ama kendini tüketme. Ve en önemlisi, kendin olmaktan utanma. Çünkü dünyadaki en çekici insan olmaya çalıştığın anda doğal olmaktan uzaklaşırsın. Ama kendi karakterini güçlendirmeye başladığında, İnsanların seni fark etmesi için uğraşmana gerek kalmaz. Belki de bugün karşı konulmaz olmanın sandığın şey olmadığını fark ettin. Daha güzel görünmek değil, daha zengin olmak değil, herkesin seni sevmesini sağlamak değil, sürekli konuşmak, kendini göstermek veya dikkat çekmek hiç değil. Gerçek çekicilik, kendinle kurduğun ilişkiden başlar. Kendine güveniyorsan, insanların onayına daha az ihtiyaç duyarsın. Kendi hayatın varsa, başkalarının ilgisine bağımlı olmazsın. Sakin kalabiliyorsan, her tartışmanın içine girmezsin. Dinlemeyi biliyorsan, insanlar senin yanında kendilerini değerli hisseder. Sınırların varsa, insanlar sana nasıl davranmaları gerektiğini öğrenir. Ve kendine saygı duyuyorsan, başkalarının seni seçip seçmemesi artık hayatının değerini belirlemez. Şimdi senden küçük bir şey istiyorum. Yorumlara kendimi kaybetmeden sevilmeyi seçiyorum yaz. Ama bunu sadece yorum yapmak için yazma.
kendine verdiğin bir söz olarak düşün ve bugün hayatında bu 7 dersten sadece birini uygulamaya başla. Belki daha az konuşacaksın. Belki bir tartışmaya cevap vermeyeceksin. Belki ilk kez gerçekten hayır diyeceksin. Belki de uzun zamandır ertelediğin kendi hayatına yeniden döneceksin. Çünkü değişim her şeyi bir anda değiştirmekle başlamaz. Bazen sadece kendine verdiğin küçük bir sözle başlar. Unutma, İnsanların seni istemesini sağlamak için onların peşinden koşmana gerek yok. Kendi hayatını öyle sağlam kur ki, yanında olmak isteyen insanlar seni seçsin. Ama sen, kendini seçmeyi hiçbir zaman bırakma. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Huzur seninle olsun.